Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bir meyve ağacını daha verimli hale getirebilmek için çoğunlukla gübre veririz. Ancak hangi gübreyi, hangi dönemde, hangi oranda ve nasıl uygulayacağınızı bilmezseniz emeklerinizin karşılığını tam olarak alamazsınız. Bu videoda anlatacağım tekniklerle meyve ağacını gübrelemede uzman olacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi bu işlemler nasıl yapılıyor? Buyurun birlikte izleyelim. Meyve ağacına gübre atılma zamanı coğrafi bölgenin iklimine, toprak çeşidine, gübre çeşidine, bitkinin tür ve hatta çeşidine göre bile değişebilir. En önemli nokta ise senede bir kere gübre verilmesinin yeterli olacağıdır. Sıcak ve kurak iklim koşullarının yaşandığı bölgelerde sonbaharda, yağışlı ılıman ve kışı sert geçen bölgelerde ise Mart, Nisan gibi gübreleme yapılmalıdır. Meyve ağaçlarına gübre nasıl vermeliyiz? İlk 3-4 sene ağacımızın en uzun dal uçlarının iz düşümüne göre, yani en uç dalın direkt altından işaretleyerek dairesel bir şekilde gübre vermeliyiz. Ağacın etrafında dolaşarak ölçüsünü alıp dairesel bir şekilde çukur açın. Bu ağacımız 3-4 yaşı geçmiş olsaydı dallarının uçları daha geniş bir alana yayılmış olacaktı. 4 yaştan sonra yine iz düşümüne göre yapmaya devam edersek bu açı sürekli büyür. Bu yüzden 4 yaş üstü meyve ağaçlarında gübre çukurunun yarı çapını en fazla 75 santim yapmanız yeterlidir. Örneğin yaşlı bir ağacın iz düşümü buraya kadar gelirken biz yarıçapı 75 santimetrede sınırlayacağız. Şimdi yaklaşık 10 santimetre derinliğinde ve 10 santimetre genişliğinde çukurumuzu açalım. Bu arada kesinlikle ağacınızın dip taraflarını çapalamayın. Eğer buraları çapalayalım, toprağı havalandırayım diye düşünüyorsanız bu yanlış bir harekettir. Sadece buralarda yeni otların yetişmesini sağlarsınız. Bu da ağacınızın enerjisini tüketmekten başka bir işe yaramaz. Ağacın kılcal kökleri üst dal mesafesi kadar yerin altından uzadığı için doğru işlem bu kılcal köklerin üzerinden gübreyi vermektir. Kesinlikle buraları çapalamayın. Bu işlemi saksıdaki limon ağacınıza da aynı şekilde yapın. İz düşümüne göre çukurunuzu açın, gübreyi verin. Gerekirse saksısını büyütün. Yağmurun az olduğu kurak yerlerde sonbaharda, yağmurun çok olduğu yerlerde de ilkbaharda yapıyoruz. Yağmurun az olduğu yerlerde neden sonbaharda yapıyoruz? Yanmış hayvan gübresini çukura yerleştirip üstünü örtüyoruz. Zamanla toprağın kabul edeceği forma geliyor ve yağış olmadığı için attığımız gübre ilkbahara kadar, yani ağacımıza su yürüyene kadar bekliyor. Ne zaman yeşermeye başlar ve biz sular isek işte gübre o zaman minerallerini ağaca vermeye başlıyor. Eğer gübreleme işlemini yağışlı olan bölgelerde sonbaharda yaparsak ağaç yeşermeden gübre minerallerini toprağa verir. Ama ağaca su yürüme zamanı olmadığı için ağaç bundan pek faydalanamaz. Bu yüzden yağışlı bölgelerde gübreyi ilkbaharda veriyoruz ki ağaç yeşermeye, yani ağaca su yürümeye başladığında gübreden tamamıyla faydalanabilsin. Bu arada her fidana en fazla 2 kilo yanmış hayvan gübresi veriyoruz. Gübreyi attıktan sonra gübrenin üstünü toprak ile tekrar örtüyoruz. Gübreleme işlemimiz tamam. Şimdi meyve ağacını sularken yapılan en büyük hata nedir ve doğru sulama nasıl olmalıdır? Onu izleyelim. Sulamayı kesinlikle fidanın dibinden yapmıyoruz. Ağacımıza faydası çok az olur. Gübremiz ve kılcal kökler iz düşümünde olduğu için suyu en iyi buralardan alacaktır. Dibinden yaparsanız gövdeyi çürütebilir ve yabani otların gelişmesini sağlamış olursunuz. Doğru sulama iz düşümünden yapılmalıdır.
Eğer damlama sulama sistemi kullanacaksanız bu şekilde gübrenin üstüne gelecek şekilde damlama sulama yapmanız en uygunudur. Hem su direkt kökler sayesinde zengin minerallerle birlikte ağaca ulaşacak hem de gövdenin dibinde yabani ot gelişmeyecektir. Eğer damlama sulama sistemi kullanmıyorsak, bu şekilde direkt gübrenin üstünü sulayarak doğru sulamayı gerçekleştirmiş olursunuz. Evde, balkonda yetiştirdiğiniz limon ağaçlarınıza da aynı şekilde senede bir kez gübrelemeniz yeterli olacaktır. Siz evdeki meyve fidanlarını sürekli suladığınız için gübreleme işlemini senede bir kez ilkbaharda yaparsanız daha iyi verim alırsınız. Bilinmesi gereken en önemli konulardan biri de meyve ağacına gübre verdikten sonra hemen budama yapmayın. En az 1-1,5 ay bekleyin ve budamayı sonra yapın. Bu fidana gübre vermediğim için rahatlıkla şu anda budamasını yapabiliyorum. Bu kayısı fidanına ise daha yeni gübre verdim. Bu yüzden bunu yaklaşık 1,5-2 ay bekledikten sonra budayacağım. Eğer beklemeden budama yaparsam ağacım obur dallar verir. Obur dal dediğimiz işte bu şekilde parmak gösterir gibi direkt yukarı bakan dallardır. Bu dallar ağacımızın enerjisini boş harcar. Bu problemle karşılaşmamak için gübreden önce veya sonra geçmesi gereken süreye dikkat edin. Budama yaptıktan hemen sonra da gübre vermeyin. Yine yaklaşık 1,5-2 ay bekleyip gübreyi verin. Yaraların iyileşmesi için ağacınıza zaman vermelisiniz. Budama yapmayı biliyorum deyip de yanlış budama yapan o kadar çok insan var ki siz olun, yakında yayınlayacağım budama videomu mutlaka izleyin. Doğru budama nasıl yapılır? Ağacın verimi nasıl arttırılır? Çok basit ve etkili detayları öğrenin. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.